Merhaba dostlar. Bugün size biraz daha farklı bir şeyden bahsedeceğim. 200'den fazla insanın ölüm anında yanlarında olan bir gönüllü hemşirenin son anlarını insanlar huzurla ya da panik içinde nasıl sonlandırıyorlar onu izlemesi ve bundan çıkardığı sonuçları sizinle paylaşacağım. Çünkü zaman zaman sevdiklerimizin yanında olduğumuz halde onlar son nefeslerini verebiliyorlar. Bu arada kimi çok huzurlu, kimi gülümseyerek, kimi bilmediğimiz bir yere bakarak ve gülümseyerek ya da konuşarak, bir kısmı ise panik içinde ya da korku içinde ya da dehşet içinde son nefeslerini verebiliyorlar. Bu hemşiremizin anlattıkları bir yapay zeka ile videoya dönüştürülmüş. Onun için de orijinal değil demeyin. Ama anlatılanlar orijinal. Onun için önemli. 87 yaşında hemşire. 200'den fazla insanın ölürken yanında olmuş. 1999 yılında önce annesinin ölümüne tanık olmuş. Annesi işte dindar bir kadın. Onlar Hristiyan inancında olduğu için düzenli kiliseye giden, her gece işte İncil'ini okuyan vesaire, hep iyi ibadetinde olan bir kadın. Ancak son bir hafta olduğunda annesinin son nefesini vereceği sırada hep kendilerine bakmaksızın etrafındaki çocuklarına bir yere bakıp bir kısmını tanıdıkları, bir kısmını tanımadıkları birçok insan ismi sayarak sürekli özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim diyerek ve böyle gerçekten sıkıntı içinde can verdiğini görüyor. Bu ona tabii çok üzücü ve şaşkınlık verici geliyor. Çünkü o annesinin hep iyi bir, dindar bir insan olduğunu ve ölümünün de ona göre huzurlu olacağını düşündüğü birisi. Onun üzerine hemen en yakın onların hospice dedikleri değişik videolarda bahsediyorum. Ölümcül hale gelmiş, artık tedavisi mümkün olmayan, bizde şimdi palyatif tedavi üniteleri hastanelerde aynı amaçla açılıyor. Bu tür hastanelerin birine gidip gönüllü olarak çalışmak istediğini beyan ediyor. Ve bir eğitimden geçirdikten sonra da orada çalışmasını sağlıyorlar. Yaklaşık 23 yıl çalışıyor orada. Bu 23 yıl içinde toplamda 200'den fazla insanın yanında bulunuyor. Ve onlardan işte çıkardığı 5 tane dersi bizimle paylaşıyor. Mesela Patricia, 91 yaşında bir kadıncağız. Son 3 gününde aynı annesi gibi o da dehşet içinde sürekli üzgünüm, üzgünüm, özür dilerim, özür dilerim diyerek geçiriyor. Ve böyle işte kenarlardan tutmuş karyolanın kenar demirlerinden böyle sıkı sıkı, çok sıkıntıda olduğu belirli bir şekilde gidiyor. 2 tane insanı böyle vefat ederken görünce bu şaşkınlığa dönüyor. Nedir bu, sebebi nedir diye düşünmeye başlıyor. Ondan yalnızca 3 gün sonra başka bir yaşlı erkeğin bu defa vefatına tanık oluyor, Earl. Ama Earl kızının elinden tutup huzur içinde gülümseyerek can veriyor. Kızı diyor ki 40 yıldır babam var ki kiliseye gitmemiştir. Herhangi bir şekilde ibadet etmemiştir. Hiçbir şekilde İncil okuduğunu görmedim. Yani ibadetle dinle alakası olmayan birisiydi ama huzurla gitti diyor. Şimdi tabii Earl'ün deneyiminden de başka bir ders çıkarmam gerektiğini anladım diyor. Ve onun üzerine işte gruplandırmaya başlıyor. Bir, herkesi affedenler huzurla gidiyorlar. Kendisine kötülük yapılmış olanlar da, ben hani videolarda söylüyorum ya, hakkınızı yemiş olabilirler, kötülük etmiş olabilirler. Belki onların umurunda bile değil. Aradan zaman geçti ama siz bir türlü unutamıyorsunuz kendinize yapılan kötülükleri. Ona bir şekilde affetmek zorundasınız ki o kalbinizdeki yükle gitmeyesiniz. Bunu ben hep kendi hocamdan da söylemiştim. Evladım, bana zulmeden herkes affettim demişti. O huzur için gerekli bir şey. Mesela bu şeyde Dolores isimli bir kadın, 75 yaşında. Son derece sessiz ve huzurlu bir şekilde ölüyor. Araştırdığında yakınlarından Dolores'in mesela herkesi geçmiş hayatında kendisini kötülük yapan affettiğini öğreniyor. Kız kardeşi onun gençliğinde parasını çalmış.
Onu biliyor. Senelerdir içine de dert olmuş. Ama 75 yaşına geldiğinde kız kardeşini arıyor, diyor ki ben biliyorum mu yaptığını ama diyor affediyorum seni. Onunla ilgili artık kendi kalbime yük etmek istemiyorum bunu. Ve kız kardeşi telefonda ağlıyor. Bir daha da bu konuyu gündeme hiç getirmiyorlar. Bu şekilde geçmiş hayatındaki kendisine yapılanları affedebilenler huzur içinde gidiyor diyor söylediği. İkincisi, bu huzurla gidenlerin diyor özellikleri aziz olmaları, çok ibadet etmeleri değil. Az önceki ilk iki örnekte de gördük, öyle olmadıkları anlaşılıyor. Ama onlar diyor hata yapmışlarsa, gönül kırmışlarsa, insanlara kötülük etmişlerse bile geri dönüp onu telafi etmeye çalışanlar, gönül almaya, helalleşmeye çalışanlardır diyor. Bir beyefendiden bahsediyor. George 76 yaşında. 3 tane çocuğu 40'lı yaşlardayken onlara çok kötü davranmış, alkolikmiş, kötü davranıyormuş, dövüyormuş filan vesaire. 60 yaşında her şeyi bırakıp aklı başına geldiği zaman 3 çocuğuna da ayrı ayrı gidiyor, artık yetişkin insanlar olmuşlar. Ve evet, ben size çok kötü davrandığımı biliyorum. Bana hakkınızı helal edin. Çünkü ne yaptığımı bilmiyordum diyor. İkisi affediyor çocuklarının ama üçüncüsü affetmiyor. Fakat o affetmemiş olması da bu manada çok fazla fark etmiyor diyor hanımefendi anlatan. Çünkü o elinden gelebilen her şeyi yapmıştı, en iyisini. Daha fazla yapabileceği bir şey yoktu onun için diyor. Nitekim ölüm anında 2 çocuğu da yanındaydı ve huzur içinde gözlerini kapattığını ben gördüm diyor. Üçüncüsü, kötü olanlardan bir tanesi, ölürken panikleyenler. Böyle bir şeyden kaçmaya çalışır gibi ya da bir şeye yetişmeye çalışır gibi, gitmek istemezmiş gibi davrananlar. Bunlar için de ömür boyu kendisinden kaçanlar, kendisiyle yüzleşmeyenler diyor. Bunlardan bir kadın mesela son hafta sürekli ağladı diyor. Sürekli ağladı. Kendisiyle hiç yüzleşmemek için sürekli meşguliyet bulmuş, işlerle ben çok meşgulüm zaten diye aslında kendisiyle, içindekilerle, olması gereken kişiyle hiç yüzleşmemiş. Aynaya baktığında kendisini göremeyenler diyor psikolog dostumuz bunlar için. Bunlar da sonradan o noktaya geldiğinde artık kaçabilecekleri bir meşguliyetleri yok. Sadece yatakta ölümü bekliyorlar ve zorunlu olarak kendileriyle yüzleştiklerinde kendilerinin kusurlarını görebiliyorlar ve o resim, o aynada gördükleri resimden hiç memnun olmuyorlar. Bunlar işte asıl panik içinde gidenler. Keşke vaktim olsaydı da bunu düzeltseydim diyebilecek olanlar. Ama o yüzleşmeyi zamanında yapmadığı için o saatten sonra düzeltebileceği bir şey kalmıyor. Dördüncüsü ve en çok zor can verenler, hiç kimseye vakti, hiçbir şeye, hiç kimseye vakti olmayanlar. Eşi bir konuşalım dediğinde ya şimdi çok meşgulüm sonra. Bir arkadaşı yardım istediğinde ya şu anda yapamayacağım, işlemlerim var sonra. İşte çocukları onunla birlikte vakit geçmek için ya şu anda çok işlerim var sonra. Hiç kimseye ve hiçbir şeye vakit olmayanlar. Oraya geldikleri zaman artık hiçbir şeye vakti olmadığını söyleyebilecekleri bir sonraları kalmıyor. Sonraları kalmayınca da asıl işte sıkıntı orada başlıyor. Panikliyorlar bu defa. Hayatlarının gerçekten de aslında değer vermeleri gereken kişilere değer vermeden, onlarla birlikte güzel anılar biriktirmek mümkünken yapmadan geçirenler. Onlar gerçekten hayatlarına, canlarını en zor verenler oluyorlar. Bununla ilgili olarak hep bugün sabahleyin yine benim çok sevdiğim Senayi Demirci Hoca'nın bir şeyi vardı. Diyor ki Senayi Hoca, herkes çantayı bilir. Çantanın içinde hep bir şeyler taşınır. Hayat da bizim için bir çanta. Herkes onun içinde ya işte kaşık çelmasını da taşıyabilir, kruvasan da taşıyabilir ya da işte başka bir şey de taşıyabilir basit. Çoğu zaman ne taşıdığımızın farkında değiliz. Bugün aslında bilsek ki onun içinde kaşık çelması var, onu çok itinayla, büyük bir titizlikle taşımaya çalışırız ve kıymetini bilmeye çalışırız. İşte günlerimiz, hayatın günleri de böyle. Bugün nasıl olsa aynısından bir daha var.
İçindeki basit bir şey. Ya bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa ondan sonra hep bugünün tekrarı var düşüncesiyle yaşayanlar. Ama son nefesinize geldiğinizde aslında artık yarınınız yok. Yani bugünün bir tekrarı yok. İşte o pişmanlık. O hiçbir şeye, aslında sizin için önemli olan ve değerli olan hiçbir şeye zaman ayırmadan geçirdiğiniz o ömür gerçekten insana yaşama, vedalaşmayı çok zorlaştıran, çok güçleştiren bir hal. Ve şimdi beşinci ve en huzurlu bir şekilde hayata gözlerini yumanlar. Onlar odada ve yanında bekleyenlerin görmediği, onlara dua eden insanlar bulunduranlar. Ne demek? Yıllar öncesinde kendisine bir iyilik ettiği için kendisine dua eden. Mesela gece yarısı kalkıp arabasıyla hastaneye götürdüğü komşusu. Yoksul olduğunu görüp işte marketteyken faturasını ödediği kişi. Veya işte yolda bulup sahipsizken sahiplendiği köpek. Bunların hepsi ona sürekli dua eden insanlar. İşte onlar ölüm anında o dualar. Hani hep ölüme yakın deneyimlerde de görüyoruz ya, işte o deneyim yaşayanlara yerden çeşitli ışıklar şeklinde, ışınlar şeklinde yükselen yardım, destekler, dualar. O dualar işte karşılıksız, herhangi bir beklenti olmaksızın, ne sevap düşüncesiyle ne de işte imanıma bir katkı versin düşüncesiyle yapmaksın. Sadece iyiliğinden ve insan olduğu için yapılan şeyler. Bu iyilikler insanoğlunu hiçbir zaman terk etmiyor ve son anında hayata gözlerini huzurlu bir şekilde yummasını sağlıyor. Diyeceksiniz ki ya bütün bunların için hani ibadetler yok. İnançlı, inançsız olma meselesi yok. Onlar hep söylüyorum size, elbette dikkate alınacak şeyler. Nasıl yaşarsanız öyle ölünür deniyor. Ama ben burada anlattığım kişinin deneyimlerinden çıkardığım şeyler onlar değil. Bunlar iyi insan olmanın ve insanlığı bir amaç ile yaşayabilmenin sonuçlarını anlatan deneyimler. Elbette çok kötü yaşamış, insanları kötülük etmiş ve hiçbir zaman helalleşmemiş olanların böyle rahat yaşamasını ve ölmesini beklemek mümkün değil. Ama ibadetleriniz, imanla ilgili konularınız bu hesabın içinde yok. Niye yok? Çünkü ben onları anlatmıyorum size. Ben burada dini anlatmıyorum. Ben burada yaşanılan tecrübelerden hareketle olabilenleri anlatıyorum. Başka hiçbir şey yok. Bu çerçevede baktığınızda hayat değişiyor. Evet, size bugün huzurlu ve huzursuz ölenleri anlattım. 200'den fazla insandan bir hemşirenin çıkardığı deneyimleri anlattım. Bunların herkes için mutlak doğrular olması mümkün değil. Ama bize ipuçları verebildiğini düşünüyorum. Nasıl bir hayat sürmemiz gerektiğine dair. Bu hayatın içinde ayrımcılık yapmaksızın iyilik etmek, bütün varlıklara, yaratılmışlara yaratandan ötürü iyilik etmek çok önemli bir husus olduğunu düşünüyorum. Geri kalan kısmı boş diye düşünüyorum. Hepsi bu kadar. Sadece ayrımcılık yapmamayla ilgili bir şeyi sizinle paylaşmak istiyordum. Dün akşam oturduk eşimle tekrar Dedemin İnsanları filmini izledik. O muhacir meselesi, tehcir demeyelim de karşılıklı mübadele meselesi, nüfus mübadelesi Yunanistan'la Türkiye arasında. Gelenler ve gidenlerin her iki tarafta da oralı olmama, olamama ve kendilerini kabul ettirememe sorunlarıyla ilgili şeyler. O esnada benim yüksek lisans esnasında İngiltere'de yaşadığım bir olay aklıma geldi. Yaklaşık 5 ay kadar bir üniversitenin evinde kaldım. Üniversitenin evinde 5 tane oda var. 5'inde ayrı ayrı milletten insanlar vardık. Ortak mutfak, ortak banyo kullanılıyor. Öğrencilerden birisi Yunanlı, birisi Alman, birisi Fransız, bir tanesi İngiliz, Malezya karışımı, bir tane de ben vardım. Yunanlılar da tabii bizimki gibi sıcakkanlı oldukları için Rumlar sık sık geliyorlardı. Dimitri diye böyle. Ama benim Türk olduğumu öğrendikleri için ilk başta bayağı gayet soğuk. Hatta böyle düşmanca bir bakış seyrediliyor ve hiç selam bile vermiyorlardı. Sonra biz Dimitri ile arkadaş olduk. Dimitri ile beraber fasulye yapıyorduk. Kuru fasulye. Musakka yapıyorduk. Diyordum ki Dimitri sen helal et bulamazsın. Eti ben alayım. Sen patlıcan al beraber musakka yapalım. Salata yapıyorduk, salata. Bizim o muhabbetimizi gören Rumlar da anladılar ki biz sandıkları kadar kötü insanlar değiliz. Ve onlar da selam vermeye ve muhabbet etmeye başladılar. Bir şey daha fark ettim.
Mutfaktaki büyük masanın etrafında 5 milletten insan toplanıyor. Aynı şeylere kızıyor ve aynı şeylere gülüyorduk. Aynı şeylerden mutlu oluyorduk. Anladım ki insanın özü birdir. Bizi siyasetçiler kendi çıkarları için sınırlarla, dillerle, milletlerle vesairelerle bölmüşler. Onun için hep söylüyorum. Ne olur insanları ayrıştırmayın. İyilik yaparken şuncudur, bucudur, şundandır, bundandır, şu ırktandır, bu inançtandır, bu millettendir diye bakmayın. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın yarattığı kullar. Rabbim bu idraki hepimize nasip eylesin. Hoşça kalın.